Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere askeri strateji oyunu olan Risk'i tanıtacağım. Bu oyun arkadaşlar kıtaları fethettiğimiz ve düşmanlarımızı yok etmeye çalıştığımız bir oyun. Hazırsanız hemen kutuyu açarak tanıtmaya başlayalım. Şöyle bir adet oyun kılavuzumuz çıkıyor. Onun dışında şöyle kartlarımız var. Gizli görev ve normal bölge kartlarımız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 5 adet zarımız var. Şöyle arkadaşlar askerlerimizin olduğu kutularımız var. Bu da arkadaşlar kart kutumuz. Bir de arkadaşlar son olarak oyun alanımız çıkıyor. Şu şekilde bayağı büyük bir alan. Tahtamız bu şekilde arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar 4 farklı şekilde oynanıyor. Hepsini anlatacağım size. İlk olarak gizli görev oynanışımızı anlatalım. İlk olarak arkadaşlar her oyuncu bir ordu seçiyor ve bakın şurada her ordunun kaç tane askerle başlayacağını gösteriyor. 3 oyuncu ise 35 piyade, 4 oyuncu 30 piyade, 5 oyuncu ise 25 piyade ile oyuna başlıyor. Daha sonra arkadaşlar bir tane general seçiyoruz aramızdan. Bu general arkadaşlar şu gizli görev kartları var bakın. Bunlara ayırıyor. Bunların içinde eğer ki diyelim turuncu renkli bir oyuncu yoksa onunla kartı çıkarıyor. Mesela diyelim turuncuyu çıkarıyor veya yeşil yoksa bunları çıkarıyor. Daha sonra bunları karıştırdıktan sonra her oyuncuya birer adet kart veriyor. Ve bu kartı arkadaşlar her oyuncunun kendisi görüyor. Yani rakipleri görmüyor. Diyelim bakın. Soldaki oyuncu Avrupa ve Avustralya kıtalarını fethedin kartı gelmiş olsun. Bu arkadaşlar bu onun görevi oluyor. Bu görevi ama kimseye söylemiyor. Olur da bu görevi oyun içinde tamamlarsa oyunu o kazanmış oluyor. Herkesin bu şekilde görevleri oluyor. Daha sonra arkadaşlar general şu bölge kartları var bakın. Bunların içinden Joker kartlarını çıkarıyor. Bakın şu iki kartı çıkarıp bunlardan arkadaşlar herkes arkadaşlar birer birer dağıtıyor. Bu şekilde kartlar bitene kadar herkese dağıtıyor. Bu şekilde arkadaşlar herkese bitene kadar dağıttıktan sonra herkes arkadaşlar elindeki kartlara göre diyelim 3 oyuncu olsun 14 kartı oluyor. Çünkü 42 tane bölge kartımız var. Bunlar arkadaşlar herkes elindeki kartlara göre piyonlarını oralara yerleştiriyor. Bu şekilde arkadaşlar piyonlarımızı yerleştirmiş olalım. Daha sonra general bölge kartlarını bütün oyunculardan toplar. Ve joker kartlarını da içine koyup bunları arkadaşlar rastgele bir deste haline getirir. Şunları da koyarak. Ayrıca şöyle bir özelliğimiz daha var arkadaşlar bakın. Bu süvari oluyor arkadaşlar. Bu 5 askeri birliği. Bu ise topçu oluyor. Bu da 10 askeri birliğe eşit olmuş oluyor. Sıra bize geldiğinde arkadaşlar 3 tane talimatı sırasıyla uyguluyoruz. Şunları yapabiliriz arkadaşlar. Askeri birlik alabiliriz. Bunu nasıl alıyoruz derseniz sahip olduğumuz bölgeleri 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Diyelim mesela yeşil oyuncuya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bölgesi var. Bunu 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 4 yani bir alt sayı yuvarlayacak şekilde 12'yi 3'e bölmüş gibi 4 tane askeri birlik alıp istediğimiz bölgede istediğimiz bir yere yerleştirebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar savaşıp savaşmayacağımıza karar veriyoruz. Savaş şu şekilde oluyor arkadaşlar. Sınır komşularımızla savaşabiliyoruz sadece. Bakın kesikli çizgilerle belirtiliyor zaten nelerle savaşabileceğimiz. Bakın burada Alaska, Kamçatka ile de savaşabiliyor bakın. Kesikli çizgiyle bağlantısı var. Bu şekilde sınırımızdaki komşularımızla savaşabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz. Daha sonra arkadaşlar saldırıyoruz. Ya da saldırmıyoruz. O bizim kararımıza bağlı. Eğer saldırırsak komşularımıza saldırabiliriz bakın. Kesikli çizgilerle belirtilen şekilde Alaska ile mesela Kamçatka'ya saldırabiliriz. Onu nasıl oluyor derseniz arkadaşlar en az 2 birlikte saldırmamız gerekiyor. O 2 birliğimizi saldırı yerine götürüyoruz. Savunulan yerde ise arkadaşlar en fazla 2 en az da 1 olacak şekilde savunmaya çalışıyor. Saldıran oyuncu arkadaşlar piyade sayısı kadar zar atıyor. En az 2 ile saldıracağımız için en az 2 zar en fazla da 3 zar olacak şekilde. Savunan taraf ise arkadaşlar yine savunduğu piyade kadar zar atıyor. En az 1, en fazla 2 olacak şekilde. İkisi arkadaşlar aynı anda zarları atmış olsun şu şekilde diyelim. Biraz dağıttık ama. Bakın 5, 3, 1 ve 5, 2. Öncelikle arkadaşlar en yüksek atılanları karşılaştırıyoruz. Bakın 5'e 5. Bu durumda saldıran taraf kaybetmiş oluyor. Çünkü eşit geldiğinde savunulan taraf kazanıyor. Eğer ki saldıran taraf büyük olsaydı o zaman onlar kazanacaktı. İkinci zarlara bakalım. 2'ye 3. Bakın bu sefer saldıran taraf kazanmış oluyor. Ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Savunan tarafın piyadelerinden bir tanesini çıkarıyoruz. Diyelim şu şekilde olsaydı Kuzey Avrupa şu şekilde 3 piyadeyle şöyle saldırmış olsun. Bakın bir tanesini çıkarıyoruz.
Bir tanesinde biz kaybediyoruz zarı kaybettiğimiz için. Daha sonra arkadaşlar burada tekrar saldırmayı deneyebiliriz. Ya da geri çekilebiliriz. Olur da arkadaşlar diyelim saldırdık ve burayı kazanırsak savaştığımız askerlerimiz burada kalıyor. Geri çekilirsek de askerlerimizi geri çekmiş oluyoruz ilk saldırdığımız yerimize. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerideki bölgeleri boş bırakamıyoruz. Biz burada yanlış bir örnek yaptık aslında. Şu şekilde bir yere saldırmak için arkadaşlar hani bir bölgede en az 3 tane piyademizin olması gerekiyor. Ve arkadaşlar askerlerimizin yerlerini de değiştirebiliriz sıramızda. Bunda da arkadaşlar yine bir bölgede en az bir tane piyade kalacak şekilde diyelim bir yerde 5 tane askerimiz olsun. Şöyle olsun yani. Bakın zaten bunlar 5 tane. Bunu bu şekilde bırakıp diyelim Kuzey Avrupa'da bir tane askerimizi bırakabiliriz. Ayrıca arkadaşlar bir yeri ele geçirdiğimizde destenin üstünden şöyle bölge kartı alıyoruz. Bakın. Bunlar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar bunlar şu işe yarıyor. Bakın şu şekilde şöyle kombolarımız var. 3 farklı asker ya da 3 aynı asker veya 3 aynı top olacak şekilde. Bunları arkadaşlar elde edersek takas ettiğimizde ilk olarak 4 askeri birlik, daha sonra 6 askeri birlik, 8, 10, 12, 15 şekilde bu şekilde ilerleye askerlerimizi arttırabiliyoruz. Bunlar arkadaşlar kişiden bağımsız yani. Herhangi bir oyuncu ilk seti tamamladıktan sonra biz ikinci sete geçebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu serileri oluşturarak askerlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca arkadaşlar bu bölgelerden diyelim Orta Doğu bizim elimizde olsun. Siyah oyuncu olmuş olsun bu bakın Orta Doğu'da. Bu arkadaşlar bu şekilde takas ettiğinde 2 tane fazla askeri birlik daha alabiliyor. Birini bozguna uğratırsak da arkadaşlar onun elindeki bölge kartlarını biz kazanmış oluyoruz. 6'dan fazla kazanırsak setleri takas etmemiz gerekiyor. Elimizde en fazla 4 olacak şekilde. Yani arkadaşlar amacımız gizli görev kartını ilk ulaşan oyuncu olmak. Rakiplerimiz de bize yardım edebilir bunları yaparken. Onun dışında arkadaşlar bu oyunun 3 farklı daha versiyonu var. Onları da anlatayım. Risk klasik arkadaşlar. Bunda arkadaşlar yine saldırılarımız her şeyimiz aynı. Burada gizli görev kartlarımız yok oyunda. Amacımız bütün oyuncuları oyunun dışına çıkarabilmek. En son kalan medeniyet olmak. 2 kişilik versiyonu var arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle oluyor. 3 tane ordu yapıp tarafsız bölge oluşturuyoruz. Tarafsız bölge adına 2 oyuncu da oynayabiliyor. Yani bir taraf saldırdığında öbür taraf tarafsız bölge adına savunuyor. Yani bir nevi 3 kişilik gibi diyebiliriz aslında ama 3. oyuncuyu da yine diğer 2 oyuncu oynuyor. Ayrıca arkadaşlar başkent seçtiğimiz risk komuta merkezi diye bir oyun versiyonumuz var. Burada ise arkadaşlar bölge kartlarından komuta merkezimizi seçiyoruz. Şöyle oluyor. Yine aynı şekilde bölgelerimizi belirliyoruz ve birini komuta merkezimize yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar diğer oyunculara gösteriyoruz ve komuta merkezimizi korumaya çalışıyoruz. Burada amacımız bu. Komuta merkezini kaybeden oyundan çıkmış oluyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar çok eski bir efsanevi bir oyun diyebilirim. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.